Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine sizinle bir marka challenge videosu yaptım. Umarım siz de bu videoları beğeniyorsunuzdur. Bana bu videolar konusunda fikir verirseniz çok sevinirim gerçekten. Bu hafta şöyle baharlık bir bluz görmüştük bir markada. Onu çalıştım. Renklerini neredeyse birebir aynı bulmaya çalıştım. Şansım yaver gitti. Bana fotoğraftan aynı gibi geliyorlar çünkü. Bluzu canlı inceleme fırsatım da olmuştu biraz. Ama çok kısıtlı bir zamanda baktım. Çok detaylı inceleyemedim. O yüzden bazı yerleri üzerime ördüğümde ben prova ederek yapıyorum. Eğer kendi bedenime göre yaparsam. Kendi bedenime göre bazı yerlerini değiştiriyorum. Bu bluzumda da şu birleştirme yerlerini değiştirdim. Şu yan birleştirme yerlerini. Orijinalinde dikilerek yapılmıştı diye hatırlıyorum. Ama ben motif birleştirir gibi tığ ile birleştirdim. Şöyle kol ucundan başlayıp koltuk altından etek ucuna kadar komple zaten tüm detaylarını videomda anlattım detaylı bir şekilde. Şu omuzlarında da şurada saklayamadığım bir ipim kalmış. Şu omuzlarını da tığla birleştirdim. Yaka detayını, etek ucu detayını şu şekilde göstereyim ve kol detayını birebir her şeyini anlattım. Ve fotoğraftan gördüğüm kadarıyla da aynı yapmaya çalıştım. Bluzumun boyu 42 santim civarında, eni 45 santim civarında. 36-38 bedene uygun çalıştım. Eğer beden büyütmek isterseniz sadece şu bir zigzag fazladan büyütmeniz yeterli. Bunu da videomda nasıl yapabileceğimizi anlattım. Umarım yardımcı olur. Eğer yapamadığımız veya atladığım bir yer varsa bana yorumlardan ve DM'den her zaman ulaşabilirsiniz. Ve bu tarz videolar gelsin diye yorumlarda bildirirseniz çok sevinirim. Şimdi bluzumun yapımına geçebiliriz. Evet, öncelikle bluzumda kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum size. Ben birebir renklerin neredeyse aynısını bulduğumu düşünüyorum ve çok hoşuma gitti diyebilirim, böyle canlı renkler çok güzel. O yüzden ipleri markalarıyla birlikte paylaşacağım. Fotoğraf paylaştığım sosyal medya hesabımda ve açıklamalar kısmına da ipleri nereden aldığımı etiketliyorum genellikle. Ben genelde sarma ip kullanıyorum veya ihraç fazlası ipler kullanıyorum ama bunları aldığım sayfayı da size etiketleyeceğim. Sarma ipleri de birebir aynısını bulmak isterseniz aldığım yerleri etiketliyorum. Şimdi şu küçük iplerim, şu siyah, kahverengi ve yeşil olan ipim Papatya Koton Taç. Şu şekilde göstereyim. Şu renk kodu eğer birebir aynısını isterseniz ve bunlar 50 gram büyüklüğünde, ağırlığında ipler. 50 gramlık ipte 150 metre var. Şu büyük olan da beyazı. Beyazını şu küçüklerde beyaz renk olmadığı için yine Papatya markanın ekolojikal kotonunu aldım. Bunun da 100 gramında 300 metre var. Bunlar 50 gramda 150, yani 100 gramda 300 oluyor. O yüzden birebir uzunlukları ve ip kalınlıkları aynı olduğu için gönül rahatlığıyla aynı markanın farklı bir ipini aldım. Sadece şunların dokusu daha yumuşak. Eğer siz alırken bunların beyazı varsa kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bu biraz daha koton, bu biraz daha merserize tarzı, daha yumuşak kaygan bir ipeksi dokusu var. O yüzden çok güzel. Bu minik iplere bayıldım. Farklı renklerinde mutlaka stok yapacağım. Siyahım da aynı. Hatta şöyle göstereyim. Ön parçam ya da arka parçam fark etmez. Henüz yakasını kesmedim. Bir parçam bittiği halde şu an ipimin yarısı var. Yani bir ön parçaya 25 gram ip, arka parçaya 25 gram iple şu 50 gram küçük iplerden şu iki sıralı renklerimize yeterli oluyor. Beyaz biraz daha fazla gidiyor. O yüzden şunlardan iki tane olması, 100 gram olması, yani 100 gramlık bir ip kullanırsanız farklı bir marka Acize Cotton Gold gibi farklı bir koton ip kullanıp 100 gramlık kullanırsanız bir tane olması, şu beyazdan da 100 gramlık iki tane olması yeterli olacaktır. Ön ve arka parçaya 50 gramlık bir yumak, kollara da 50 gramlık bir yumak gidecek ve yeterli olacaktır. 100 gram renklilerden, 200 gram da beyaz renkten diyebiliriz. Çünkü beyaz rengi 4 sıra kullandığımız için. Şimdi bluzuma başlarken ilk sıram şu şekilde siyah örneğini yaptığım sıram. Ama siyah renkte anlaşılmadığı için ben size açık renklerden birinde ilk sıramı göstereceğim. Daha sonra diğer sıraları kendi renkleriyle öreceğim. Siyahtan ilk sırayı hazırladım ama şimdi şu yeşilden ilk sırayı, kurulumu ve sayıları net anlamanız için, daha görünür olması için yeşil renkle göstermek istiyorum. Siz siyah iple başlayabilirsiniz. Şu ilk sıramızı yapacağız bakın.
Şu birinci siyah sırayı yapacağız. Kullandığım tığ da 4 milimetre. Benimki biraz silinmiş ama şu 7'ye değil de 7'nin yanında yazan milimetre kısmına bakıyoruz tığlarda. 4 milimetre herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İplere göre biraz oldukça kalın bir tığ seçtim. Normalde 3 milimetre tığa, 2,5-3 milimetre tığa uygun olduğunu söylüyor ama ben böyle salaş, delikli ve çok yumuşacık olmasını istediğim için genelde markalardaki tığ işi örgüler bu şekilde oluyor. O yüzden biraz büyük bir tığ seçtim. Neyse, lafı fazla uzattım bu videomda biraz. Şu şekilde örneğimize zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle kendi beden ölçümüze göre uzunca bir zincir çekiyoruz. Bluzumuz zikzak olacağı için biraz toplayacak bu zinciri. O yüzden kendi şu şekilde bedeninizi tutarak ölçerseniz veya bluzunuza ölçtüğünüzden biraz daha uzun çekmenizi tavsiye ediyorum. Uzunca bir zincir çekelim. Şimdi uzunca ve gevşek bir şekilde zincirimi çektim. 3 zincir daha çekiyorum kenar trabzanım için ve dördüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle 2 tane ikili trabzanlardan oluşacak örneğimiz. Zincirle birlikte burada 2 tane oldu. Şimdi tığımı doluyorum. Bir zincir atlıyorum. Bir sonrakine aynı zincirin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Yine bir zincir atlıyorum. Bir sonrakinin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk sıradaki kurulumu yaparken biraz sayarak yavaş bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ondan sonra örnek zaten su gibi akıyor. Çok da hızlı, çabucak ilerleyen bir örnek. Bir zincir atladım. Yine ikili trabzan. 2, 4, 5 tane bir zincir atlayıp ikili gruplar yapıyorum. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 tane ikili trabzan yaptım. Aralarında bir zincir atladım. Üstlerde bir zincir çekmedim. Tekrar tığımı doladım. Bir zincir atlıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere, aynı battığım zincire 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakın, bu bizim zikzağımızın üst köşesi. Şurası aşağıda olacak, bu üst köşe. Şimdi zikzağımızı aşağı doğru indireceğiz. Tekrar bir zincir atlıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir. 2 tane ikili trabzan. 4 tane bu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. 3, bir zincir atladım. Dördüncüyü de yaptım. Şu bir zincirliden üst köşemizden sonra 1, 2, 3, 4 tane bir zincir atlayarak yine ikili trabzanlar yaptım. Bakın şu şekilde zikzağımızın üst köşesi oluştu. Şimdi burada alt köşeyi oluşturacağız. 4 tane ikiliden sonra tığımı doladım. Bir zincir atlayıp tekrar buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Şimdi alttan 1, 2 zincir atlayıp üçüncüye 1, 2, üçüncüye tığımı batıp yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şurası da bizim alt köşemiz oluyor. Şöyle gösterebilirim. Tekrar tığımı doluyorum. 4 tane bir zincir atlayıp ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, bir zincir atladım. 4. Alt köşeden sonra da 4 tane ikili trabzanlar yaptım. Bu alt
köşeyi yaptığımdı. Bu yaptığımdan sonra 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Tığımı doladım. Yine bir zincir atladım. Bir tane, iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere, aynı zincirin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine üst köşemi oluşturdum. Şimdi yine bir zincir atlayıp 4 tane ikili trabzan grubu yapacağım. Aralarında bir zincir atlayarak. İki, üç ve sonuncusunu, dördüncüyü yapıyorum. Şimdi tekrar alt köşeyi oluşturacağım. Üst köşemi yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan grubu yaptım. Bir zincir atlayarak. Yine bir zincir atlayarak iki tane ikili trabzan yapıyorum alt köşe için. Tığımı doladım. Şimdi bir iki zincir atlayıp üçüncüye bir tane ikili trabzan, hemen aynı yere yine ikili trabzan. Bu da benim alt köşem oldu. Şu şekilde düz koyduğumda bakın şöyle bir görüntü oluyor. Bir alt köşe, bir üst köşe. Bu aralarda şu ikisi alt köşe için, bakın bunu saymıyorum. Şu ikisi de üst köşe için, aralarda da 4 tane ikilim oluyor. Bir zincir atlayıp şu ikisi üst köşe, şu ikisi de alt köşem. Aralarda da dörtlü 4 tane ikili trabzanlarım oluyor. Sıra sonuna kadar bunu yapıyoruz. Zaten toplamda 4 üst köşe olacak ve başlangıçta ve bitişte 4 taneden sonra üstle başlayıp bitmesi gerekecek. Bu şekilde yapalım sıra sonuna kadar. Evet, şimdi sıra sonuna doğru geldim. 1, 2, 3, 4 tane üst köşemi oluşturdum. Şimdi burada sıra sonunu göstereceğim. Şurada başlangıçta üst köşeye gelmeden önce 5 tane ikili yapmıştık. Bu aralarda üst köşe ve alt köşe arasında 4 tane ikili yaptık. Şimdi en sonda da üst köşeden sonra yine 5 tane ikili, 2 trabzan yapacağız. İkili gruplarımız 5 tane olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5.'yi yapıyorum. Üst köşemden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili yaptım. Tığımı doladım. Bir tane atlayıp buraya bir tane de tek ikili trabzan yaptım. Kenar çizgisi için, kenar trabzan için diyebilirim. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bütün dönüşlerde bu işlemi yapacağız artık. 4 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Tığımı doladım. Şimdi hiçbir zaman bütün sıralarda şu arayı doldurmuyoruz. Bu ikililerden sonrakini, bu kenardaki ilk arayı doldurmuyoruz. Öyle yaptığımızda bu kenar tarafımızda artma meydana geliyor. Bu yükseklerde, şu tepe noktalarında arttırdığımız için, o yüzden bu ilk trabzanın yanını hiçbir zaman doldurmuyoruz. 4 zincir çektim. Bir sonraki araya ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu bir zincir atladığım yerlerden hepsine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki sayı hep 5 olacak. Bu aralarda da ikisinin arasında, iki köşe arasındaki sayı hep 4 olacak. Buna dikkat etmemiz yeterli. Zaten kenarları dediğim gibi yaparsak hiçbir zaman arttırmıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi son beşincisini yapıyorum. Şu şekilde ikinci sıramdayım. Arttırma yerine geldiğimde şu bir zincir çektiğim yere
2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere 2 tane ikili trabzan yaparak köşeyi yine oluşturmuş oluyorum. Şimdi yine 4 tane araya ikili gruplarımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 yaptım. Şu üst köşemden sonra 1, 2, 3, 4 yaptım. Şimdi şurası benim alt köşem. Bakın şu ikisi. Şu alt köşemde 5. ikilimi yapıyorum. Bu 2 zincir atladığım yerde yine bu ortadaki deliği atlayıp bir sonrakine bir ikili daha yapıyorum. Ve alt köşemi yine oluşturmuş oluyorum. Şu ortadakine batmıyoruz. Şimdi yine 4 tane ikili yapıyorum bu alt köşemden sonra. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4. Alt köşemdekiyle birlikte 5 oluyor. Bu alt köşedekileri ve üst köşedekileri ayrı tuttuğumuzda bu aradaki her zaman 4 oluyor. Şimdi üst köşeye geldiğimde yine 1, 2, bir zincir, yine aynı yere 2 tane ikili trabzan. Hep her sırada ve her renkte aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi yine sıra 4 tane ikili örüp alt köşeye geldiğimde şu ortadakine batmadan tekrar devam edeceğim. Şimdi bu ilk sırayı, bu ilk 2 sırayı siyah iple yapıyoruz. Sıra sonuna doğru siyah iple yapmaya devam edelim. Evet, siyah iple yaptım. Sıra sonuna geldik. Bakın son arama ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bir tane doladım. En son kenar trabzanına bir tane tek yapıyorum. Şimdi bu teki yapmadan tığımı doladım. Kenar trabzanına tek trabzan yapacağım. İlk ikisini çıkarıyorum. Bu 2 tane ilmeğimi tığımda bekletiyorum. Şimdi diğer rengime geçeceğim. 2 sıra siyahı yaptım. Size örnek net anlaşılsın, sayılar net anlaşılsın diye yeşille gösterdim. O işlemi siyahla yaptık. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Kahverengiyle ilmeğimi, bu 2 bıraktığım ilmeği kahverengiyle geçirerek alıyorum ve 4 zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Burada şu siyah ipi kesip bu ikisini birbirine düğümleyebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Yine düğümleyip ikisini birbirine siyah ipi kesmeden kenarda ipleri sırasıyla da yürütebilirsiniz. Ama ben keserek yürüttüm. Şöyle nasıl düğümlediğimi de göstermiş olayım size. Şu şekilde sıkı bir şekilde düğümledim. İpimi daha sonra gizleme payı bırakarak da kestim. Artık kahverengi ipimle devam edeceğim. 4 zincir çektim kahverengi ipimle. Şimdi 4 zincir çektim. Dediğim gibi şurada ilk trabzanın tepesinden batmıyoruz da bu ikililerin arasından doldurmaya devam ediyoruz. 4 zincir çektim. Bu birinciye değil de her zaman bu ikinciden devam edeceğiz. Örneğimizde artma olmaması için. Yine aynı şekilde ikililerimi yapmaya devam ediyorum. Her boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3 ve 4. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, 5.'yi yapıyorum. Kenarlarında 5 tane. Şimdi burada geldim köşeye. Aynı yere 1, 2 ikili trabzan, 1 zincir. Yine 1, 2 ikili trabzan. Şimdi alt köşeye doğru yine 2, 2, 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İlk başlangıç ve bitişte 5.
Diğerlerinde aralarda 4 tane oluyor köşelerin arasında. 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi alt köşeye geldim. Bakın şurası benim alt köşem. Alt köşeden hemen bir öncekine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Bu alt köşenin boşluğunu bırakıp bir sonraki araya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde alt köşemi yine bırakmış oluyorum. Bakın şurada bir taneyi hep boş bırakarak bu zikzak görüntüsünü vereceğiz. Tekrar tığımı dolayıp üst köşeye doğru 4 tane ikili grup yapıyorum. Yine üst köşeye geldim. Aynı yere bir zincir çekerek yapıp daha sonra alt köşede de şuraya atlayarak yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemleri yaparak devam edelim. Sıra sonunda dönüşü tekrar göstermek istiyorum. Evet, şimdi sıra sonuna yaklaştım. Son ikilimi yapıyorum. Burada bakın son üst köşemden sonra 1, 2, 3, 4, 5 olacak. Bu sayı her zaman 5 olacak başlangıçta ve bitişte. O yüzden tığımı doladım. Şimdi şu zincir arasına bir tane daha yapmıyorum. Bu zincirin tepesine batıp bunu kenar trabzanı olarak yukarıya doğru devam ettiriyorum. Bakın bu da benim kenar trabzanım. Bu şekilde bu yukarıya doğru böyle eğimli gibi, verev gibi devam ediyor ama aslında örnek ilerlediğinde düz olduğunu görüyorsunuz. O yüzden bu sizi yanıltmasın. Bunun dışında hiçbir sıkıntısı yok. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Yine tığımı doladım. Bakın bu ilk araya değil. Bu ikinciye ikililerimi yapmaya başlıyorum. Bu kenarda dediğim gibi her zaman 5 tane ikilim olacak. Aralarda da alt ve üst köşenin 2 tanesini saymazsak 4 tane oluyor. İkililerimi yapalım. Üst köşeye gelelim. Beşinciyi yapıyorum. Üst köşeye geldim. Şimdi burada da aralarına bir zincir çekerek aynı yere 2 tane ikili grup yapıyorum. Tekrar 4 tane ikilimi yapıyorum. Aralardakilerde zincir çekmiyorum. Sadece üst köşede zincir çekiyorum. Artık zaten 3. sıradan sonra zikzak modelimiz tamamen kendisini belli ediyor. Bakın neresine atlayacağımız artık gayet net anlaşılıyor. Sadece bunu ilk 2 sırada saydık mı, dikkat ettik mi, artık hiç ikili grupları saymamıza bile gerek kalmıyor. Bakın şu an hiç saymadık diyelim. Şuraya geldim. Buraya yapmamam gerektiği artık belli. Tığımı dolayıp buraya atlayıp karşısındaki boşluğa atlayarak ikili gruplarımı yapmaya devam ediyorum. Üst köşeye de geldiğim zaten şu şekilde anlaşılıyor. Şöyle gösterelim. Şu şekilde bakın artık zikzağımız net bir şekilde belli. Tek yapmamız gereken buradan sonra renk değiştirmek olacak. Şöyle göstereyim ben size. Bakın 2 sıra siyahımızı yaptık detaylı anlatarak. Şimdi 2 sıra kahverengimizi yapıyoruz. Yine aynı teknikle zaten ip kesmelerim hep aynı tarafta kalıyor bakın. Aynı teknikle ipimi değiştirip 2 sıra yeşil yapıyorum. Tek fark beyazı 4 sıra yapıyorum. 4 sıra sonra yine 2 siyah, 2 kahverengi, 2 yeşil, 4 beyaz. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 tane beyaz sırası, 4 tane dörtlü beyaz yaptıktan sonra artık bu lüzumun boyu benim için yeterli oluyor. Siz tabi kullanım şeklinize göre boyu daha uzun veya daha kısa yapmak isterseniz öyle değerlendirebilirsiniz. Bu aynı markanın tunik olarak
böyle kapalılar için de, kapalı kullananlar için veya plajda pare olarak kullananlar için uzunu da vardı tunik olarak. O da çok harika duruyordu. Ama ben video uzun zaman almasın diye size kısasıyla gösteriyorum. Tek yapmanız gereken yakası bile aynı. Kol kısımlarını çıkarmamız aynı. Şu kısmı daha uzun örmemiz olacak. Tek yapmamız gereken, o zaman ip sayımızı da ona göre alacağız. Ben benim kazağıma ne kadar ip gittiğini söyleyeceğim. Çarpı 2 yaptığımızda da tuniğin ipleri çıkmış olacak. Bu şekilde örneğimizi aynı şekilde örerek şu renk sıralarını şöyle göstereyim. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Bu renk sıralarını yaparak örmeye devam ediyoruz. Beyaz sıralarımız 4 tane dörtlü olduğunda artık yaka ve ense işlemleri için neler yapmamız gerektiğini göstereceğim. Birlikte örelim. Ben arkayı ördüm. Şimdi ön parçayı da sizinle birlikte örüp daha sonra anlatmaya devam ediyorum. Evet, şimdi şöyle beyaz sıralarımı 4 tane demiştim. Şu beyazları 1, 2, 3, 4 demiştim. Ancak 4 tane ördüğümde çok fazla oldu. Yakadan sonra bir de omuzları ördüğümüz için boyu uzadı kazağımın. Modelde örnekte de daha crop gibiydi. Ben de daha böyle koton iplerle olduğu için yaz aylarında crop gibi kullanmak istedim. O yüzden bu beyazları ben 3'e düşürdüm. Son ördüğüm beyaz sırasını söktüm. Şimdi o beyaz, üçüncü beyaz sırasından sonra siyahı aynen olduğu gibi ördüm. Yani şu alttan ne yaptıysam yukarıya doğru örnekte hiçbir değişiklik yok. İlk sırada gösterdiğim gibi örüyorum. Toplamda 30 santim civarında oldu ama zikzak olduğu için şuradan alttan bu zikzakların uzun kısmından ölçü alıyorum. Çünkü bu kısa kısımlara beyaz bir dolgu gelip bir sırada en son bordür gibi böyle kenar oyası gibi bir işlem yapılıyor. Modelin orijinalinde de öyle. O yüzden boyu iyice uzuyordu. Ben de 4. beyaz sırasını kestim. Ama siz crop gibi, göbeğim belim açılmasın, crop gibi kullanmak istemiyorum diyorsanız 4 sıra beyazı da yapabilirsiniz. Hatta bunu tunik gibi yapan, böyle kapalı hanımlar için, öyle kullanmak isteyenler için tunik gibi basenlerin aşağısında bir modeli de vardı. Veya yine uzun kollu tunik gibi plajda pareo tarzı kullanılabilmesi mümkün. Tamamen kullanım şeklinize bağlı yani. Şimdi ben yaka kesmeyi göstereceğim. Yakayı da ben üzerime tuttuğumda tam şu iki köşe, iki köprücük kemiğime denk geliyor. Yuvarlak tarzda bir yakaydı. O yüzden şimdi şu taraftan ipimi bağladım. Aynı örnekte olduğu gibi şu arttırma yaptığım ikinci tepeye kadar geldim. Şimdi bu ikinci tepede arttırmamı yapıyorum. Yine bu artık yakayı bırakmadan önceki son sıra. Bu ikinci tepede arttırmamı yapıyorum ama bundan sonra ki sıralarda yapmayacağım. Aşağıya doğru yine aralara örüyorum. Şimdi yakada hafif bir düzlük olmasını istiyorum. O yüzden şurada ipim dolaştı. Çok pardon. Biraz söktüğüm için sıra sayısını azaltmak için şimdi ipim kıvrılıyor o yüzden. Şöyle, evet. Şimdi şurada eksiltme yaptığımız yerde zikzak çukur kısmında bir boşluk atlıyorduk. Şimdi açarak göstereceğim orayı. Şu şekilde. Şimdi tepe kısmında yine arttırma yaptım. Burada zikzağımızın alt kısmını atladığımız deliği, oraya da bir tane ikili grubumuzu yapıyoruz. Buraya atlamıyoruz. Bu yakadan önceki son sıramız. Buradan sonra yine bu sıra başına kadar, sıra sonuna kadar daha doğrusu örneğimizi olduğu gibi örelim. Yine tepelerde ve çukurda arttırma eksiltmeyi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Bakın buradaki son zincirli deliğe batmıyoruz. Kenarlarda arttırma eksiltme olmaması için yine bir tane o zincire batarak trabzanımızı yaptık. 4 zincir çektim. 3 veya 4, buna el ayarınıza göre tığımı doladım. Yine şu kenar trabzanın yanındakine değil de bir sonrakinden başlıyoruz hep. Artık örneğin büyüdüğü için bakın şöyle göstereyim. Hep bir sonrakinden başlıyoruz. Böyle aşağı doğru verevmiş gibi oluyor. Ama bakın düz koyduğumuzda
örgü kenarı o şekilde düz oluyor. Eğer şurada ilk deliklere de yaparsak bu sefer örgümüz artmış oluyor kenarlara doğru. Bunu kollarda kullanacağız, bu arttırma işlemini. Orada da detaylı gösterdiğimde daha iyi anlaşılacak. Şimdi bu kahverengi sıramı örerken şu tepelerimi aynı şekilde ördüm. Sadece şuradaki ortada eksiltmemi yapmadım. Burada biraz buraya düzlük vermek istedim. Çünkü birazdan yakayı keseceğiz. Yakayı keserken de şimdi şu iki tepeye kadar geleceğim. Bu tepelerde bir işlem yapacağım. Şimdi bu taraftan örüyorum. Buradan bu tepeye kadar gelip git gel yaparak önce bu omuzu, daha sonra da aynı işlemi burada tekrarlayarak bu omuzu öreceğiz. Şimdi şuraya kadar, şu kısma kadar örelim. Orada yapacağım işlemi göstereceğim. Oraya kadar aynı olacağı için şu tepede arttırmamı, şurada eksiltmemi yapıyorum. Şu tepeye gelene kadar ikinci tepeye aynı şekilde örüyorum. Şimdi evet, buradan başlangıçtan başladım. Burada tepede arttırmamı yaptım. Yine burada eksiltmemi yaptım. Bakın şimdi ikinci arttırma yapacağım yerdeyim. Şimdi burada arttırmamı yapmıyorum. Artık buradan geri döneceğim. Geri dönmeden önce de burada son ikilimi yaptım. Şöyle kenar trabzan gibi zincire batarak şu kenarlarda yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. Ama bu ilmeği tamamlamadan hemen diğer rengimi alıyorum. Çünkü kahverengi omuzda 2 sıra oldu. Diğer rengime ilmeğimi oluşturup bu tığımda kalan son iki ilmeği bu rengimden geçirip 3 zincir çekiyorum. Buradan bunu da sıkılaştırıp birbirine düğüm atıp bağlıyoruz. Şimdi onu da yapayım. Hatta bütün renk değiştirmelerimi böyle yaptım. Örgümü örerken göstermiştim size, anlatmıştım detaylı. Bu şekilde genellikle ne işlem yapıyorsam hepsini, her detayını ufacık da olsa göstermeye çalışıyorum. Ama yine de yapamadığımız, takıldığımız herhangi bir yerde, örneğin uymadığı, oturmadığı herhangi bir yerde bana her zaman DM'den ve yorumlardan sorabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Şimdi burada kenar trabzanına dönüştürdüm buradaki tepeyi. Buradan geri dönüyorum. Şimdi hep bu başlangıçtan sonra ilk önce arttırma geliyordu. Böyle olduğunda şimdi bu başlangıçtan sonra burada eksiltme gelecek. Böyle olduğunda burada bu kenar trabzanlarımız kendiliğinden eksilecek zaten. Kenar dolgularımız. O yüzden yakada herhangi bir eksiltme yapmıyoruz. Tığımı doladım. Şimdi birinciye değil, ikinciye yine yapıyorum. Aynı gövdede yaptığım işlemi. Şimdi bu omuzda bu zikzağı aynen öreceğiz. Şurada eksiltme yerine geldim, yine çukur yere. Burada yine bu çukura atlayıp karşıya geçiyorum. Şu taraf yaka kısmı. Bakın burada kenar trabzanı yapmıştık. Şuranın içine doldurmadım. Şimdi yukarıda da buranın içine doldurmayıp bu kenara doldurduğumda şuradaki 5 yeşilde 4'e düştü. Birazdan da 3'e düşecek. Bu şekilde burası kendiliğinden eksilmiş oluyor zaten. Şimdi sıra sonuna kadar şu kısmı da örüyorum ve omuzdan geri dönüyorum. Omuzda herhangi bir işlem yok. Orada örneğimiz bozulmayacak. Omuz kısmından geri dönelim. Evet, şimdi omuz kısmına gittim. Yeşilin ikinci sırasını geçiyorum. Şimdi bu çukura geldiğimde yine bir tane eksilttim. Şuradan örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde şimdi şu kenara yaptığımda buranın da içini doldurduğumda artmış oluyor. Ama kenar trabzan gibi düz yaptığımda eksiltmiş oluyorum. Şimdi omzu şu şekilde yapalım. Evet, burası omuz kısmımız. Burası da yaka kısmımız. Şimdi bu omuzda iki sırada bu şekilde beyaz gideceğim. İki sıra gittikten sonra bitireceğim. Arka tarafta da iki sıra beyaz yaptığımızda toplamda 4 sıra olacak. Şimdi şurada beyazda eksiltmeden gideceğiz. Hemen onu, beyaz ipimizi bağlayalım. İp değiştirirken, renk değiştirirken son iki ilmeğimizin kalmasını bekliyorduk. Şuradan beyaz ipimi alıyorum.
Şimdi yakayı toplu olarak geri döndük. Daha sonra da bu yeşilde zaten eksiltme tarafında olduğumuz için otomatik 2 tane eksildi. 3 zincir çektim. Şimdi şurada yeşilimizi kesip ipimizi bağlayacağız ama daha sonra ben onu yaparım, video uzamasın diye şu kısmı göstereyim. Şimdi burada ilk deliğe bir tane trabzan yapıyorum. Bir de kenar zincirim var. Daha sonra da diğer boşluklara yaparak ilerliyorum. Şimdi ilk deliğe yapmazsam yaka iyice kesilecek ve burada küçücük bir omuz kalacak. Öyle bir görüntü istemiyorum. Çok geniş bir yaka kesimi de yok zaten modelde. O yüzden şimdi bu iki sıra beyazı da böyle eksiltme yapmadan kenarına doldurarak geçiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gideyim. Dönüşte yine sıra sonundaki işlemi göstereceğim. Omuzdan dönüp geliyoruz. Evet, şimdi bakın sıra sonuna geldim bu beyazda da. Şimdi bu kenardan başlayıp şu arttırma ve eksiltme yerlerinde düz örerek devam edeceğim. Bu ilk kenara yine batmıyorum. Artık omuzumuzun son sırası. Arkayı örerken de buradan tığ ile birleştirme yapacağız. Şöyle aynı şekilde deliklere birer tane ikili gruplarımızı yaparak devam ediyorum. Şimdi burada arttırma yerine geldim. Bakın şuraya normalde 2 tane yapacağım arttırma yapmak için ama buraya da şöyle 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 2 4 yapmak yerine böyle bir tane ikili grup yapıp hemen yanındaki deliğe atlıyorum. Burada hafif artık o zigzaglı yumuşatmaya çalışıyorum, bakın düz gelmesi için. Çünkü dikerken, birleştirirken o zigzaglar arada boşluklar olacak şekilde denk geliyor. Onu burada eritmeye çalışıyorum. Çukura doğru geldim, zigzagımın çukuruna. Şurada bakın atladığımız çukur kısmına da bir tane ikili grup yapıyorum. Şuradaki son deliğime yapıyorum. Ve burada kenar zincirime bir tane tek ikili trabzan yapıp 2 zincir çekip artık omuzu bitiriyorum. Bakın omuzum şu şekilde bir görüntü alıyor. Şimdi şu kahverenginin ilk sırasını örerken sadece şu ortadaki deliğe bir tane ikili grup yaptık. Burayı biraz yumuşattık. Daha sonra kahverenginin ikinci sırasında geriye döndük. Buraya tepeye bir tane trabzan yaptık. Buradaki diğer tüm sıraları da omuzda tek tek gösterdim size. Şimdi arkadan da hafif bir yaka açacağız. Bu karşı tarafa da ben bu omzun aynısını yapıyorum. Daha sonra da arka kısımda yaka açmayı göstereceğim. Aslında modelin orijinalinde şu siyah kısımda açılmıştı yakası. Ama ben dediğim gibi boyunu kendimize göre ayarladığımız için isterseniz bu kahverengide yaptığımız işlemi bu siyahın ikinci sırasında yaparak, burada kahverenginin ikinci sırasında başlattık. Bu siyahın ikinci sırasında yaparak şu iki beyaz sırayı örmeden direkt iki yeşilde bitirebilirsiniz. Ama ben bir sıra geç yaptığım için iki beyazı da ördüm. Modelin orijinalinde de siyahta bırakılmıştı yaka. Daha sonra da kahverengi yeşili örmüşler. Beyaz eklemeden omuzlarda iki tarafta da birleştirmişlerdi. Ama ben alttan boyunu kendime göre, kullanım şeklime göre ayarladım ve kahverengi de kestim. Yapılacak işlem aynı. Hangi sırada kestiğinizin hiçbir önemi yok. Yani bunda örnek bozulmaz. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi yapıp geliyorum hemen. Evet, şimdi ön kısım bitti şu şekilde. Yaka kenarlarını kahverengi sıranın 3 tane beyaz ördüm. 3 beyazdan sonra siyahı da aynen ördüm, tekrar ediyorum ve kahverengi de işlemleri yapmaya başladım. Ve ön sırayı tekrar anlattım. Bu tarafta da ben aynı işlemleri yaptım. Tek fark burada şu kısımdan başlayarak örüyoruz. Şimdi ön parçamı bırakıyorum. Arka parçamı da yine 1, 2, 3 tane beyaz ördüm. Bu sefer siyahı ve kahverengi ördüm. Arka yaka daha derin, o kadar derinliğe gerek olmadığı için arka yakada yeşilin ilk sırasını örerken işlemlerimi yapmaya başlıyorum. Şimdi 2 sıra yeşil ve 2 sıra beyaz öreceğim. Bitecek. Şimdi yeşilimi
Kenardan başladım rengimi değiştirdiğim yerden. Tam ortadaki şöyle iki arttırmanın ortasındaki çukura, bu tarafta da iki arttırma var. Şuralar yakalarımızı ayıracağımız yerler, biliyorsunuz ki. Şurada ön parçada kahverengi de yaptığımız işlemi burada da yaparak şuraya dolgumu yapıyorum. Ve buradan sonra yine sıra sonuna kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Şöyle göstereyim. Şurada sadece ortasına yaptık. Bakın yakanın ovalliğini, o derin zikzağı biraz daha yumuşatmak için. Şimdi sıra sonuna kadar git gel yapalım. Şu ikinci tepeye geldiğimizde yine omuz işlemlerini göstereceğim. Evet, şimdi yeşili gittim. Dediğim gibi sadece şurada ortada bu işlemi yapmıştık. Şimdi koltuk tarafından geldim. Şu ikinci tepede bir tane trabzan yapıp 3-4 zincirimi çekip geri dönüyorum. Çok pardon. Burada 4 zincir çekmeyeceğiz. Renk değiştiriyorduk. Hemen bir tane trabzanımı yapıp rengimi değiştirip diğer rengimle çekeceğim zincirlerimi. Şimdi beyaz rengimi alıyorum. Dört zincirimi beyaz rengimle çektim. Daha sonra burayı bağlayacağız. Şimdi dönüyorum. Beyazda ön tarafta yakayı keserken arttırma olmasın diye şu kenarlara batmıştık, hatırlıyorsanız. Bunda o kenarlara batmadan direkt örüyoruz. Çünkü daha geç kestiğimiz için yakayı ön ve arka omuz sayıları aynı olsun istiyoruz. O yüzden kenarlara batmadan örerek devam ediyorum. Tıpkı örneği olduğu gibi örüp şu kenar kısmına gelene kadar devam edebiliriz. Evet, şimdi arka yakada da son beyaz sırayı şu tepeye ve çukura birer tane batarak devam ettirdik. Şimdi omuzları birleştireceğim. Şu ön omuzum, örgümü döndürüyorum. Ön omuzu arka omuza trabzan yaparak birleştireceğiz. 2 zincir çektim. Bu 2 zincirimi şu karşıdaki zincirlerin tepesinden kaydırarak geçiriyorum. Tığımı doladım. Bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Karşıdakinin tepesinden geçiriyorum. Tekrar normal hepsinin tepesine, şimdi boşluklara değil de tepelerine trabzan yaparak karşıdakinin tepesinden tıpkı motiflerde yaptığımız birleştirmeler gibi yaparak bu birleştirmeyi yapıyoruz. Şu şekilde şuradan tepesinden, buradan da karşıdaki trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar bu karşıdakinin şuradan tepesinden alarak buradan yine tepesine batarak birleştirme işlemini yapıyorum. Şöyle göstereyim size. Bakın burada da yumuşatmamızın sebebi o. Bu şekilde bir birleştirme yapıyorum trabzanla. Tek sıra trabzanla. Bunun da verevini ön tarafa veya tam dik omuza verebiliriz. Sıra sonuna kadar bu trabzanları bu şekilde birleştirelim. Sıra sonunda yine çekeceğim. Evet, şimdi şuraları dediğim gibi tek trabzan sırasıyla birleştirdim. Birleştirme bittikten sonra da yine burada zikzak görüntüsü oluyor ama dediğim gibi son sıralarda onu yumuşatarak yapmaya çalıştık ve görüntüsü şu şekilde oluyor. Bakın, son bu ikilileri yaparken burada düz çukurlara ve tepelere battım. Yine burada da son ikilileri yaparken battım. Son trabzan sırasını yaparken yine her yere eşit battım. Yine bir zikzak görüntüsü var ama bu modelin orijinalinde de böyleydi. Şu şekilde şurada göstereyim. Bakın, bu ön yaka, bu da arka yakanın derinliği şuradan belli. Şimdi bu arka yakanın diğer omuzunu da birlikte yapalım. Ön tarafını zaten yapmıştık. Aynı birleştirme işlemini yapalım. Kolları gövdeden ayrı öreceğiz. Kollarda minik bir arttırma işlemi olacak. Daha sonra yine şu şekilde tığla birleştirir gibi omuz kısmımıza
birleştireceğiz. Şimdi kollara geçebiliriz birlikte. Evet, şimdi kolları yaparken şöyle 2 sivri köşe yaptık. Bunun sayısını şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili yaptım. Hatta şurada açık renkten göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili dolgularımı yaptım. Altıncıya aynı yere 2 tane 4 oldu. Yine 1, 2, 3, 4, 5 yaptım. Bir atlayıp 1, 2, 3, 4, 5. İkinci tepede aynı yere battık ve 5 tane yapıp bitirdim kenar trabzanıyla. Bunu zaten gövdede anlatmıştım. Gövdede 4 tane sivri köşe yapmıştık. Burada 2 zikzakta yaptık. Şimdi bu 2 zikzak dediğim gibi şu renkli sırayı ve bir beyaz sıra, bir renkli sıra örüyoruz. Aynı şekilde örüyoruz bunu. Herhangi bir değişiklik, arttırma yok. Şimdi ikinci beyaz sırayı yaparken arttırma yapacağız. Burada arttırmayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Önce size görüntüsünü göstermek istiyorum. Bakın şu ilk beyazı ve renklileri ördüm. Bakın burada nasıl bir arttırma oldu. Sadece bu beyazlarda yapacağım arttırmayı. Şu renkli kısımları yine düz öreceğim. Daha sonraki beyazda yine bir arttırma yapıyorum. Şu renkli kısımları düz örüyorum. Ve sonraki beyazda yine bir arttırma yapıp en son şu kısımda bitiriyorum ve yaklaşık burada 40 santim olmuş oluyor. Şimdi ben burada arttırma işlemini, ikinci beyazda yaptığım arttırma işlemini göstereceğim. Diğer bütün arttırmalar aynı şekilde devam edecek. Şimdi rengimi ekledim. Döndürüyorum. Çok çok basit bir işlem zaten. Döndürdüm. Tığımı doladım. Buraya ikinci deliğe yapıyorduk. Burada artmaması için şu ikinci deliği dolduruyorduk. Buralara yaptığımızda buradaki bu aradaki bademler, ikili trabzanlar hep artıyor. Şimdi beyaz sırada şuraya yapıyorum. Bir ikili, 3 zincirimle birlikte ve tekrar buradan devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim tekrar. Tek farkı şuradaki ilk boşluğa yapmak olacak ve bunu sadece beyaz örgüde yapacağız. İlerleyelim şimdi. Evet, burada ilk deliğe yapmıştık. Şimdi sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da yine bu zincirin deliğine bir tane ikili trabzan, bir tane de zincire batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Normalde burada zincirin boşluğuna yapmayıp direkt bakın şuradan atlayıp kenara batıyorduk. Şimdi bu boşluğumuza da yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Şimdi bu sırada yine ilk boşluğa batıyorum. Beyazları örerken beyazların sırasında hep ilk boşluğa batarak devam ediyoruz. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Şu şekilde sıra sonuna kadar yine örneğin ortaları aynı ilerliyor. Sadece şu kenarlarda yapıyoruz işlemlerimizi. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Bakın yine sıra başında yaptığım gibi şu son deliğe yapıyorum. Ve bir tane de şuradaki zincire yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Bakın burada yine arttırma yapmak için şuradaki ilk deliğe kenar trabzanın hemen önüne batıyorum. Bir tane de zincirim de var. 2 trabzan olmuş oluyor ve sonraki deliklere yine yapmaya devam ediyorum. Buraya da geldiğimde yine şurada zincirin içine yapacağım. Bir önceki sırada yaptığımın aynısını yapacağım. Üçüncü sıramı tamamlayıp dördüncü sırada da yine ikinci sırada yaptığımı, şu zincir çekerek yaptığımın aynısını yapacağım. Daha sonra bu renkli sıralarda hiç arttırma yapmıyoruz. Sadece beyaz sıralarda arttırma yaparak şu şekilde ilk beyazda arttırma yapmadık. İkinci beyazda bu gösterdiğim arttırmayı yapıyorum. Renkli sıralarda yapmıyorum. Üçüncü beyazda yine arttırmamı yapıyorum. Şu renkli sıralarda yapmıyorum. Dördüncü beyazda yine bir arttırma. Renkli sıralarda arttırma yok. Ve 5. beyazı örüp artık bitiriyorum. Şimdi bu 5. beyaza kadar ben de geleyim arttırmalarımı yaparak tekrar orada hem arttırmayı göstereceğim hem de nasıl sıra sonunu bitirdiğimi, nasıl kapatıp omuz kısmına birleştirdiğimi göstereceğim. Oraya kadar birlikte örelim. Evet, şimdi kolumu bitirmeye yaklaştım. Şu şekilde göstereyim. Buradan
Arttırmadan şu kadar bir kısım örmüştük. Daha sonra da sadece beyazlarda arttırma yapmıştık. Toplamda 1, 2, 3, 4 beyaz ördüm. Renklimi ördüm. 5. beyazımı örüyorum. Bu 5. beyaz artık bizim son 4 sıramız olacak. Şimdi şu şekilde bu son 4 sırayı bu arttırma yerlerine geldiğimizde arttırmadan buraya 2 tane yapıyorduk. Buraya bir ikili yapıp buraya da şu eksilttiğimiz yere de bir tane yaparak orayı da atlamadan devam ederek öreceğiz bu sırayı. Yani artık bu zikzaklı görünümü biraz yumuşatıyoruz ki kolları diktiğimizde, birleştirdiğimizde oraları pot durmaması için. Şimdi şu çukur kısma, yani zikzağın alt sivri ucuna geldik. Bakın şuraya atlayıp buraya yapıyorduk normalde örneğimizde. Şimdi bir tane de buraya yapacağız. Bir tane arttırma yerine bir tane de bu çukur yere yaparak bu beyaz kısmı dümdüz git gel yaparak öreceğiz. Şuradan göstereyim size. Bakın bu tepeye 2 tane yapıyorduk. Bir tane yaptık. Bu çukur yere atlıyorduk, yapmıyorduk. Buraya da bir tane yaptık. Bu şekilde git gel yaparak 3 sıra öreceğiz. Yine aynı zamanda bu kenarlardan da şurada yaptığımız gibi arttırmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. 3 sıra örelim. 4. sırayı örerken birleştireceğiz karşı tarafa. Evet, şimdi 3 sıra beyazımı ördüm. 4. sırada birleştirme yapacağım. O yüzden 4. sırayı örmeden bu kolumu beklemeye alıyorum. Artık bakın şu zikzak görüntüsü de bir yumuşadı. Hafif bir dalgalandı. Birleştirdiğimde o potluk olmaması için. Şimdi gövdemi alıyorum. Ön ve arkayı. Ben bir tarafını birleştirdim bir kolunu. Şimdi diğer kolu sizinle nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Şu şekilde bakın, şu zikzak görüntüden dolayı şuralarda potluk oluyor. Bu omuza denk geldiği için bir sorun yaratmıyor. Bir de oraya bir ütü basacağım hafif. O yüzden kollarda biraz daha yumuşatmak istedim. Şimdi ben ördüğüm parça benim tam 41 santim. Şu şekilde göstereyim. Tam şu ikinci sıra beyazın başlangıcından şuradan bu tarafta ön parçamda ikinci sıra beyazımın başlangıcına denk geliyor. Ben oralardan şu renk yerleri belli olduğu için ilmek belirleyici takmadım. Ama bu şekilde ölçerek hem kol parçamın da şu kısmını ölçüyorum. Bakın şöyle ölçtüğümde iki köşe şuralara oturuyor. Bu şekilde ölçerek mezurayla ölçümü alıyorum. Bir ilmek belirleyici takabilirsiniz karışmaması için. Ama dediğim gibi benimki şu renklerden kendini belli ettiği için ben ilmek belirleyici takmadım. Şimdi şu beyaza başlamadan şuradan ilmeğimi alıp 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı bu gövdede yaptığımız işlemin düzünü aralıklarla buraya yapacağız. 2 tane ikili trabzan yapacağız. Zincir çekmeden atlayıp biraz boşluk bırakıp yine 2 tane ikili trabzan. Bir sıra boyunca buraya bu şekilde ikili gruplar yapıyoruz. Bu ikili grupların sayısına dikkat etmemiz gerekiyor. Benimki de 42 tane var. Şöyle şuradan kolumu saydığımda şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saydığımda dümdüz sıra sonuna kadar 42 tane var. Yani 21 ön parçaya 21 arka parçaya yaptığımda tam 42'yi elde etmiş oluyorum. Kolumuzun daha muntazam, daha düzgün durması için bu şekilde sayarak yapabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım ikili gruplarımızı. 21 tane şuraya omuzları birleştirdiğim yere kadar yapacağım. 21 tane de oradan sonra yapacağım. Yapalım 42 ikili grubumuzu. Evet, şimdi bakın şuradan başladık. Bir sıra boyunca yaptım ve buradan ipimi kesiyorum. Dediğim gibi kolumda gerekli olan sayı kadar yaptım. Şimdi bunu şu şekilde çevirebiliriz. Kolumda 3 sırayı örmüştük. Şimdi kolumu alıyorum. Bakın 3 sırayı örmüştüm. Şimdi buraya örerek kolumu birleştireceğim. 3 tane zincirimi çektim bu kenarda. Şimdi burada da başlangıca
alıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Tekrar tığımı doladım. Şuradan bir tane ikili grubumu yapıyorum. Aldım. Buradan da o ikili araya boşluğa batıyorum. Tekrar karşıdaki boşluğa iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Arkadan karşı boşluğundan ilmeğimi geçiriyorum. Tıpkı motif birleştirir gibi. Şimdi kenarları birleştirmede de bu işlemi yapacağım. Ben dikiş kullanmadım bu yüzden. İsterseniz bu kısmı direkt 4 tane örüp bitirip dikişle de yapabilirsiniz. Ama ben örerek birleştirmeyi tercih ettim. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı olarak istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tığımı doluyorum. Bu şekilde birleştirerek ilerleyelim. Sıra sonuna kadar hepsini birleştiriyoruz. Her ikiliyi karşılıklı denk gelecek şekilde, zaten sayılarımız aynı olduğu için dediğim gibi sayarak yaparsak bu kısımda sorun yaşamamış oluyoruz. Sıra sonuna kadar bu birleştirmeyi yapalım. Bu şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi omuz birleştirmemizi yaptık. Şimdi şu şekilde kıvırıyoruz. Kolumuzu buradan birleştireceğiz. Zaten gövdemiz crop olduğu için çok az, şöyle bir karış kadar, 20 santim kadar bir kısım kaldı. Şöyle göstereyim. Net gözüksün istiyorum. Şu şekilde. Şimdi buradan beyaz ipliğimizle şöyle dümdüz dikebilirsiniz de. Ama ben şu kolları birleştirdiğim gibi birleştireceğim. Yine tığla birleştireceğim. Ancak diktiğinizde hiçbir sorun yok. Bu tamamen benim kattığım bir şey. Modelin orijinalinde dikilmişti diye hatırlıyorum ben. Yanlış da yönlendirmek istemiyorum ama baktığımda öyle hatırlıyorum. Kenarlarına çok da dikkat etmedim ama dikiş diye hatırlıyorum. Bu kısımları şimdi tıpkı nasıl kolda yaptıysak şuradan bir tarafından başlıyoruz. Şu zincirlerimi sökeceğim ama ben daha sonra sökeceğim. Şimdi sizi videoda bekletmek istemiyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Yanına bir tane ikili trabzan ve bu zincirlere belli aralıklarla şu şekilde 2 tane ikili trabzanlarımı yapıyorum. Aralarda zincir çekmeden, tıpkı kolda nasıl yaptık, omuz kısmına bir altlık gibi oluşturduk. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bunu bu etek ucundan başladım. Şu kolun, koltuk altından şu kolun sonuna kadar yapıyorum. Daha sonra örgümü çeviriyorum. Şu kol kısmından bu sefer başlıyorum çünkü ön yüzden birleştireceğim. Bu kol kısmından başlayıp karşıdaki ikililere tıpkı bu omuzda yaptığım işlemin aynısını yaparak koltuk altında birleştiriyorum. Şu şekilde şuradan da göstermek isterim size. Şu şekilde tıpkı koltukta yaptığımız işlemin aynısını yaparak birleştiriyoruz. Şurada bir ipim kalmış. Onları daha sonra gizleyeceğim. Görüntü bu şekilde olacak. Şöyle yan parçadan şu şekilde bir görüntü oluyor. Onu da yapalım. Daha sonra bu kolu ve etek ucunu nasıl yaptığımı ve en sonda yakayı nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere. Evet, şimdi artık kazağımın birleştirmelerini yaptım. Şu yaka işlemini yaptım. Modelin orijinalinde yaka biraz daha yuvarlak gibiydi ama ben biraz daha kapalı bir yaka kesip benimki V yaka gibi oldu. Modelde şu siyahtan başlamışlardı yakayı bırakmaya. Ben 3 sıra sonra kahveden başladım. Bu görüntü o yüzden daha erken bırakırsanız sizinki de aynı olacaktır. Şimdi şu kollarda yaptığım işlemi, henüz iplerimi temizleyemedim daha. Şurada çıkan iplerim var. Şu kollarda yaptığım ve etek ucunda yaptığım işlemi göstereceğim sizlere şimdi. Bu kollar, şu etek ucu zaten aynı şekilde örüldüğü için sadece bir kolda göstereceğim. Bu yakada da sadece sık iğne yaptım. Onu da kollarımın son sırasında detaylı olarak anlatacağım. Şimdi kolları birleştirdiğimizde görüntümüz bu şekilde oluyor. Aynı şekilde etekte de böyle oluyor. Bluzumuzun etek ucunda. Şimdi ilmeğimizi oluşturup şuradan
herhangi bir yerden sabitleyerek 3 zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3. Hemen yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bu altta boşluklara, şu ikilileri yaptığımız yerlere 2 tane ikili trabzan grupları yaparak devam ediyoruz. Aynı modeli yukarıya doğru örerken yaptığımız gibi. Şimdi şurada çukur yeri var. Zikzağımızın aşağı ucuna geldiğimizde son bir tane şu araya da yapıyorum. Şimdi bakın görüntü bu şekilde. Boşluklara ikili trabzanlarımızı yaptık. Burada arttırma yeri var. Yukarıya doğru arttırma yapıyorduk. Şimdi burada onu eksiltme yapacağız. Karşı köşesine atlayacağız. Arasına doldurmayıp zikzağın çukur yerinde gibi yaptığımız gibi aşağıya eksiltme yapacağız. Yine tekli aralara batıyoruz. İkililerimizi yapıyoruz. Şimdi bu tepe yerlerine geldiğimizde burada hepsine birer tane yapacağız. Hiç arttırma yapmayacağız. Düz ilerleyeceğiz. Sadece çukur yerde bir tane atlayarak yapacağız. Zikzağımızın aşağı ucunda, yani çukur yer dediğim. Şöyle baktığımızda zikzağımızın şurası tepesi, şurası aşağısı oluyor ya. Burada şöyle atlayarak yapıp burayı küçültüyorum. Burada tepeye bir tane yapıyorum. Arttırma yapmıyorum. Zikzak devam etmesin. Daha düz bir görüntüye doğru yaklaşabilelim diye. Şimdi tekrar çukur yere geleceğim. Evet, bakın o arttırmadan önce birinciye yaptım. Şurada şu araya yapmıyorum. Karşıdakine atlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şurada da birleştirme yaptığım yerlerin trabzanlarına birer tane ikili yaptım. Sıra sonuna geldim. Şurada zincir çektiğim trabzanın tepesinden ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane de yanındaki boşluğa kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıra dönüşlerim bu şekilde. Şimdi yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu altta yaptığımız ikili trabzan sırasının aynısını yapacağız. Yine her araya bir tane ikili grup yapacağız. Şu eksiltme yerine geldiğimizde de göstereyim. Her araya bir tane ikili grup yaptık. Bakın burada eksiltme yerine geldik. Şimdi burada yine şu boşluğa değil de karşısındakine atlayıp yine bir tane eksiltiyorum. Arttırma yapmıyoruz. Sadece şu iki çukur geliyor zaten. O iki çukurda karşıdaki deliğe atlayarak ortadakine batmadan tıpkı zikzak çukurunda yaptığımız işlemi yapıyoruz. Şimdi bu sırayı da aynen devam edelim. Sıra sonuna kadar. Evet, ben bu ikili grupları toplamda 2 sıra yaptım. Şimdi üzerine sık iğne yapacağım. Şurada en sonda bakın, burada ilmek kaydırma yaptığımız yer yan yana dörtlü gibi duruyor. Oraya da bir tane yapmayı unutmayalım, ikisinin arasına. Şimdi tekrar zincirimizin tepesinden şu şekilde ilmeğimizi kaydırıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Şimdi 2 sırada sık iğne yapacağım. Tığımı doluyorum. Her trabzanın tepesine gelecek şekilde yalancı sık iğne yapıyorum. Çakma sık iğne veya tekli trabzanda deniyor. Siz hangisini demeyi tercih ederseniz. Tığımızı dolayarak bir seferde çıkarıyoruz. Bir tane doladım. Üçünü bir seferde çıkardım. 2 sırada bu işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 2 sıra bu işlemi tekrar edelim. Şu şekilde bir görüntüsü olacak. Evet, şimdi ikinci sıranın da sonuna geldim. Buraya son sık iğnemi yapıyorum. Bir üst sıradakinden ilmeğimi kaydırıp 2 zincir çekip artık ipimi
kesiyorum. Şu şekilde ilmek kaydırmayı bir üst sıraya nasıl geçtiğimi gösterdim. Böyle daha düz bir görüntü oluyor. İplerimizi de gizlediğimizde artık bluzumuzla ilgili detaylar bu kadar. Şu yakaya yaptığım sık iğnelerde bu kola yaptığım son 2 sıra sık iğnenin birebir aynısı. Sadece 2 sıra sık iğne yaptım, oraya ikili grup yapmadım. O yüzden tekrar orayı göstermedim. Kolun birebir aynısı. Bluzumla ilgili verebileceğim tüm detaylar bu kadar. Umarım siz de severek, beğenerek örüp kullanırsınız. Şu birleştirme yerinde dediğim gibi ben bir tek değişiklik yaptım. Onun dışında her yer neredeyse orijinaliyle birebir aynı diyebilirim. Bluzumla ilgili detaylarım bu kadar. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.